Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte balon patlatma oyunu yapacağız. Onun için kendimize iki tane kukla seçiyoruz. Biri şimşek, diğeri de balon olacak. İlk başta kediyi kullanmadığımız için kediyi silebiliriz. Şöyle bir tane kukla seçiyorum. Kuklamız biri balon. Şu şekilde buraya koyuyorum. Diğeri de aşağı doğru gelip şöyle lightning yani şimşeği seçiyorum. Şimşeğin yönünü değiştireceğiz. Yön şu şekilde bakın. 90 olacak şekilde. Şurası eksi 90 olacak şekilde değiştiriyoruz. Evet, biraz büyük oldu. Küçültmek için de şuradan 70. Bu boyut gayet iyi. Bir tane de arka plan seçiyorum. Arka plan ise kendi istediğiniz gibi bir arka plan seçebilirsiniz. Evet, şimşeğimiz yukarı doğru gidecek ve balona değdiği zaman biz puan kazanacağız. Ve balon ne olacak? Renk değiştirecek. Derseniz başlayalım. İlk başta şimşeği kodlayalım. Olaylardan yeşil bayrağı bastığımızda tekrar aynı yerine gelmesi için şimşeğin hareketten x19 y eksi 113 konuma geri gelsin diyorum. Bakın tekrar aynı konuma geri gelsin. Sonrasında yukarı balona doğru gitsin ve balonu patlatmaya çalışsın. Onun için de boşluk tuşunu kullanacağız. Olaylardan boşluk tuşuna basınca bir saniyede hareketten 0 nokta yani 1 saniyede x, y konumuna alacağız. Bunu 1 saniye değil de daha hızlı yapması için 0,5 saniyede diyeceğiz. 0,5 saniyede eksi 4 ve 130 konumuna diyeceğiz. Yani tam şuraya. Şöyle baktığınız zaman şuraya yani şöyle değiştirelim. 18 şuradaki konumları yazacağım. Y 137 konumuna gitsin istiyorum. Bakalım gidiyor mu? Bakın gidiyor. Geri gelmesi için 0,1 saniye bekleyelim. Hemen geri gelmemesi adına 0,1 saniye bekle. 0,1 saniye bekle. Sonrasında geri gel. Hareket 1 saniyede nokta nokta konumuna git. Hangi konuma gelecek? Şuradaki konuma geri gelecek. 19 eksi 113. 113 çalıştırıyorum. Bakalım geri geliyor mu? Evet, geri geliyor gördüğünüz gibi. Balonu kodlamadığımız için şu an bir şey yok. Şimdi balonu kodlamak için balona tıklıyorum. Bakın şurada balon resmi de çıkıyor. Yani balonu kodlamak için hazırız diyor. Şimdi balonu kodlamak için balonun sağa sola doğru hareket etmesi lazım. Olaylardan yeşil bayrağı tıklandığında tekrardan alıyorum. Hareketten balonun da aynı konumda kalması için yine aynı şeyi alıyorum. X, Y konumunda kalsın diyorum. Yani X4, Y 86 konumunda balonumuz tekrar eski yerine gelsin şu şekilde yaptığımız zaman balonumuz eski konuma gelmiş olacak. Sonrasında sürekli olarak balonun hareket etmesini istiyorum. Hareket etmesini istiyorum. Nasıl? Sürekli tekrarla. Hareket et. Hareket et kısmına geliyoruz. 10 adım git diyoruz. 10 adım gidiyor. 10 adım gidiyor. Geri dönmüyor. Geri dönmesi için ne yapacağız? Kenara geldiğinde sektir. Hareket kısmından aşağı doğru geliyorum. Kenara geldiyse sek kısmını alıyorum. Kodu alıyoruz. Bakın ters dönüyor. Ters dönmemesi için dönüş stilini sol sağa yapıyoruz. Bu sefer ters dönmeyecektir. Sağa sol doğru giderken evet bunu hallettik. Bakalım. Evet yakalamaya çalışacağız. Yakaladık ama herhangi bir puan vermedi. Niye? Çünkü daha kodlamadık. Bu buna değdiğinde bize puan vermeyecek. Onun için de puan diye bir değişken oluşturalım. Kırmızıya basıyorum. Tekrardan yeşil bayrağa basıyorum. Evet kırmızıya bastım. Değişkenlerden bir değişken yaratıyoruz. Bir değişken yarat. Değişkenimizin adı tabii ki puan olacak. Evet puan değişkenimiz de burada gözüksün istiyorum. Sonrasında
Eğer balonun şimşeğe değerse, onun içinde kontrolden bir eğer ise alacağız. Eğer ise aldım. Algılamadan, yani eğer balonun şimşeği algılarsa, yani buna değerse, eğer balonun lightning'e, yani lightning karakterine değerse ne olacak? Biz puan alacağız. Değişkenlerden puan değişkenini bir kadar değiştir diyeceğiz. Puan değişkenini bir değiştir demek, bana bir puan ekle demek. Her seferinde bir puan ekle demek. Ama puan eklediğimiz gibi de balonun rengi değişsin istiyoruz. Bakın kostümlere bastığımızda balonun 3 tane rengi var. Sonraki kostüm dediğimizde her seferinde dediğimiz zaman ne olacak? Sonraki kostüme geçmiş olacak. Görünümden sonraki kostüm diyeceğiz ki her seferinde sonraki kostüme geçsin. 0.5 saniye beklesin ki, bakın, çalıştırıyorum. Evet, bakın şu an değmeye çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok fazla puan ekledi. Onun için biraz beklesin. Sonrasında bakın başa dönsün diyorum. O zaman kontrolden 0.5 saniye beklesin. Sonra puan eklesin. 0.5 saniye beklesin. Sonra puan eklesin. Çalıştırıyorum. Şöyle yapalım. Her başlattığımızda, her yeniden başlattığımızda puanımız sıfırlansın. Değişkenlerden puan değişkenini sıfır yap diyeceğiz ki her başladığımızda sıfırdan başlayalım. Puan değişkenimizi sıfır yapalım her başlattığımızda. Başlatıyorum. Bakın şimdi değmeye çalışalım. Evet, 1. Gördüğünüz gibi puanımızı ekledik. 2. Evet, bu şekilde ikişer ikişer ekliyor. Saniyeyi tekrardan arttıralım. 0.7 yapalım. Bakalım olacak mı? Tekrardan yeşil bayrağı basıyorum. Puanımız sıfırlansın. Evet, 1, 2 olmadı. 1 saniye yapıyorum. Tekrardan yeşil bayrağı basıyorum. Gördüğünüz gibi eklendi. Şu şekilde 2, evet, 3. Gördüğünüz gibi bu şekilde ekleyebiliyoruz. Balonumuzu daha da hızlandırmak için 10 adım git değil de mesela ne yapabiliriz? 15 adım git. Balonumuz daha da hızlanacak. Bakalım. Bu şekilde balonu yakalamakta zorlanacağız. Bakalım. Evet. Şimşeğimiz inerken biraz yavaş iniyor. Onu da hızlandırabiliriz. Nereden? Bakın şurada 0.1 saniye bekleyin. Şurada 1 saniye de geri dönsün demişiz. Onu da 0.5 saniye dersek çok hızlı geri dönecektir. Bakalım. Evet, o da geri hızlı dönüyor. 0.1 saniye bekleyi de atalım. Şunu da çöpe atalım. Daha hızlı olsun. Çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi gayet hızlı gidip geliyor. Evet. Balonu istediğiniz kadar hızlandırabilirsiniz. Bu şekilde oyunumuzu yapmış olduk. Başka bir projede görüşmek üzere.